Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kuru domatesten yaptığım, zeytinyağı ile lezzetine lezzet kattığım harika bir kahvaltılık tarifi hazırladım. İsterseniz kahvaltılık olarak hazırlamış olduğumuz bu tarifi meze olarak da tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde bir kase kuru biber kullandım. Kuru biberleri yumuşatmak için üzerine kaynar su koyuyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Kuru biberler kenarda beklerken biz de domatesleri hazırlıyoruz. Bir kase kuru domatesi tencerenin içerisine koyuyorum. Domateslerin üzerine geçinceye kadar soğuk suyu ekliyorum. Daha sonra tenceremizi ocağımıza götürüyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyorum. Kuru domateslerimiz kaynamaya başladı. Sadece 1 dakika boyunca bu şekilde kaynatıyorum. Daha sonra altını kapatıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Kaynar suyun içerisinde bekletmiş olduğumuz domatesler güzelce yumuşayacak. Tencerenin içerisine yarım çay bardağı zeytinyağını koyuyorum. 15 dakika boyunca suda bekletmiş olduğum domatesleri güzelce süzdürdüm. Onları ekliyorum. 1-2 dakika boyunca kuru domatesleri zeytinyağıyla kavuruyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Domatesleri yeterince kavurdum. İçerisine süzdürdüğüm biberleri de ekliyorum. 2-3 dakika boyunca da domatesleri, biberleri bu şekilde kavuruyorum. Domatesleri ve biberleri yeterince kavurdum. Soğuması için kenara alıyorum. Domateslerimiz güzelce soğudu. Artık işleme geçebiliriz. Kuru domatesleri ve biberleri blenderın içerisine alıyorum. Tencerenin taban kısmında kalan zeytinyağı da ekliyorum. Kuru domates ve biber homojen bir kıvam alıncaya kadar blenderdan geçiriyorum. Bu aşamada arada bir blenderınızın kapağını açın. Kenarlarına sıkışmış olan bütün domatesleri ortaya doğru alın. Böylelikle hepsini homojen kıvama getirmiş olursunuz. Bu tarifimde 4 diş sarımsak kullandım. Kuru domatesleri blenderın içerisinden hiç çıkartmadan sarımsakları ve cevizi içerisine koyuyorum. Tarifimde 1 kase ceviz kullandım. İsterseniz sizler bu aşamada ceviz oranını biraz artırabilirsiniz. Cevizi de koyduktan sonra 1 tatlı kaşığı biber salçasını ekliyorum. Baharatları koymadan önce bu malzemeleri tekrar blenderdan geçiriyorum.
Tıpkı domateste yapmış olduğumuz gibi blenderın kapağını açıyorum. Kenar kısımlarındaki bütün olan malzemeleri ortaya doğru getiriyorum. Daha sonra kapağını kapatarak çalıştırmaya devam ediyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı nar ekşisini ekliyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra tekrar blenderdan geçiriyorum. Baharat oranını sizler kendi damak zevkinize göre artırıp ya da azaltabilirsiniz. Seviyorsanız içerisine kekik de koyabilirsiniz. Gerçekten o da çok güzel yakışıyor. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdık. Artık servis için hazır. Hazırlamış olduğum kahvaltılığı servis tabağının içerisine alıyorum. Kaşığın arka tarafıyla şöyle bir düzeltiyorum. Kalan kahvaltılığı da küçük bir kavanoza alıyorum. Kavanozun içerisine koymuş olduğumuz kahvaltılık 1 ay boyunca buzdolabımızda bekliyor. İstediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Kesinlikle bozulma olmuyor. Kavanozun içerisine koyup bastırdıktan sonra üzerine geçinceye kadar zeytinyağından koyuyorum. Bu sayede bozulmayı da engellemiş oluyoruz. Kaşığın uç kısmını zeytinyağıyla yağladıktan sonra şekil veriyorum. Daha sonra lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yeşil nane ile süslemiş olduğum kahvaltılığı afiyetle tüketebilirsiniz. Bu kahvaltılık gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.